Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar, şimdi kayayı Sağ kanadı çizeceğiz. üstüne Bu yatmış bir kayanın her ördek var. tarafında Sol gizli kanat yüz yukarıda, var ve başı bize etrafa göre sol bakıyorlar. tarafta. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, öncelikle bir kayada sıra dışı renk olan yerde gideceğiniz yönü gösteren gizli simge olur. Bakın burada yaklaştırıyorum. Her yer işaret dolu. Simge içinde simge var. Şimdi burada yaklaştırıyorum. Buraya yıllarca baksanız bu gizli simgeyi sizler maalesef göremezsiniz. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Bakın şimdi. Bu burun, bu da ağız. Ağzı biraz yatık. Şu da sakalı. Göz bebeğindeki gizli murç nereye bakıyor? O çok önemli arkadaşlar. Bunların göz bebeğindeki murç, bakın öyle bir yere saklamış ki, muhtemelen şurada kulakları var. Bakın şapkası var böyle. Gördünüz mü? Yani anlayacağınız, bu adamın baktığı yerde bunun hazinesi var. Bu adamın baktığı yerde şu ağız. Bu yön veriyor. Yön bu. Yön bu. Yani yön bu taraflarda bir yerlerde, yani anlayacağınız. Bunun bu yönde bu kayaya benzeyen dağı bulana kadar gideceksiniz. İster 1 kilometre, ister 3 kilometre dağın arkasındaki dağ. Bu kayaya benzeyen dağı bulana kadar gideceksiniz. Ve bunun gözleri ve bu işaretteki gözlerin olduğu yerdeki hazineleri alacaksınız. Hazine o kadar değerli ki böyle bir şey yapıyorlar. Bakın, işareti her yönü çiz bitmiyor. Şimdi geri alacağım. Daha net anlayacaksınız. Bakın yaklaştırıyorum. Geri alırken bakın. Gördünüz mü? Ya öyle bir belirsiz yapmış ki yön veren yüzü. Yön veren yüzler daha var ama gördünüz mü? Dikkatli bakın. Belli belirsiz. Evet arkadaşlar, bir tane yüz bu. Şimdi burada bir tane var mesela, bakın gördünüz mü? Burada bir tane var. Yani şuraya otur bak işareti yapmış. Bakın. Burada gözü var. Bakın burada bu bir yaşlı bir kadına benziyor. Bakın şöyle güya burun oluyor. Burun aynı zamanda ağız oluyor, yani bu şekilde. Elini de şöyle koymuş. Şöyle bir el var yani. Gördünüz mü? Şöyle sakallı da bir şey. Şu şekilde de bir şapkası var. Büyük de bir şapkası var. Şimdi bu nereye bakıyor? Bakın göz bebeğini görüyor musunuz? Bakın göz bebeğine dikkatli bakın. Bak, murcu görüyor musunuz, murcu? Bakın küçük bir murç var burada. Gördünüz mü? İşte bu murca bir çöp sokacaksın. Düz bir çöp sokacaksın. Çöpün ucu nereye bakıyor? Böyle 1 metrelik, yarım metrelik, 10 santimlik bir çöp sokacaksın. Gördün mü murcu? Göz bebeği oluyor işte. Bu murç nereye bakıyor? Sol göz kör. Sol gözü kör.
Bu göz sağlam. Yani şu ayak, şu ağız olmuş oluyor. Bu göz kör oluyor. Bu göz kör. Ama bu göz de sağlam. Sağ göz sağ tarafa bakmak. Evet. Yani bu da aslında şapka olmuş oluyor yani. Yani şurası gördünüz mü? Şu el işareti para demektir arkadaşlar. Yani büyük şapkası olan bir adam. Şöyle desenli bir şapka yapalım. Şu da şapkanın üstü. Böyle şapka. Padişah şapkası gibi bir şey yapmışlar. Tabii arkadaşlar her dönemde define işaretleri vardı. Yani sadece bir dönemde değil ki, Osmanlı zamanında vardı, ondan önce vardı. Eşkıyalar vardı. Var vardı. Şimdi buradaki adam nereye bakıyor? Az önce gördüğünüz yere bakıyor. Önce bu adamın baktığı yeri gidip kontrol edeceğiz. Neyle? Define çubuğuyla. Şimdi gizli gözler var. Bakın burada da aslında aynı zamanda şöyle bir adam çenesi, şu kulağı, şu kafasının üstü, şu sol göz, şurada burun, şurada ağız, şu üst dudak, şurada ağız var, şurada çene, şu alın. Yani şu da bir yere bakıyor. Zaten sağ göz yok. Gördünüz mü? Yani bir işaret sürekli şekil değiştiriyor. Bir işaret sürekli şekil değiştiriyor arkadaşlar. Bu da dudağı. Yani buradaki her simge, gizli gözler etraftaki bir noktayı vuruyor. Ve hepsinde define var. Şimdi bitti mi? Yok. Bitmez ki. Bakın şimdi geri alalım. Daha doğrusu şimdi arkadaşlar bakın şuraya bir bakalım. Evet. Şuraya bir bakalım. Gizli yüzler var demiştim ya arkadaşlar. Gizli yüzler, gizli gözler. Bakın. Burada bir burun var küçük. Burada kaş var. Burada dudak var. Çene şöyle. Şu göz gördünüz mü? Şu. Bakın gözü gördünüz mü? Şu alın. Gördünüz mü? Bakın. Şu göz.
Şu da diğer göz. Ama sağ göz kör. Bu göz kör. Şu göz sağlam. Gördünüz mü? Şurada kulak var. Şu dudak. Şu göz sağlam. Nereye bakıyor? Göz bebeğine iyice bakacaksınız. İçinde bir murç olur. Oyuk olur. Oyuk hangi yöne bakıyor? Gördünüz mü? Yani anlayacağınız her yeri böyle işlemişler. Mesela arkadaşlar bu göz şu tarafa bir yere bakıyor. Mesela burada bir simge var gelip şurayı vuruyor. Burada diyelim bir simge var gelip şurayı vuruyor. Diyelim burada bir simge var gelip şurayı vuruyor. Burada bir simge var şurayı vuruyor. Burada bir simge var şurayı vuruyor. Mesela yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafın bu yönü bu. Ama şöyle ince çatlaklar çok önemli. Kayanın üstündeki çatlağı inceleyelim. Bakın. Buradan böyle bir zikzak çizen çatlak var. Bakın böyle geliyor. Bakın buradan böyle geliyor. Buradan böyle gidiyor. Bu bir kuru dere. Bakın böyle geliyor. Buradan böyle geliyor. Şurada şöyle bir oyuk var. Dere kenarı galiba. Şöyle geliyor. Kaya yapısı burada böyle. Bakın böyle bir kaya yapısı var burada. Dağın bu tarafında. Şurası şöyle. Bakın kayanın krokisini çiziyoruz. Kayanın burası böyle. Bakın şurası şöyle biraz yapısı. Bu aynı zamanda kendi komple 2 kilometre ilerideki bir dağ da olabiliyor. Yani bu 2 kilometre ilerideki bir dağın aynısı da olabiliyor. Özellikle dağı nereden bulacaksınız? Şu üst şekli bahsettiği dağ ile aynı olur. Yani şu üst şekil çok önemli. Şu şekil. Bu şekil üstü olan şöyle şekli olan bir dağ lazım. Özellikle üstü böyleyse. Mesela bahsettiği bir dağ örneğin bu gözlerin olduğu noktalarda hazine olur. Burada var, burada var. Bu ağız, tünel var. Burada var, burada var. Gözlerin olduğu yer. Bak burada var çukur, murç var. Bakın tam çatlağın arasında murçlar koymuş. Murç olan yerler define. Bak şu çok küçük bir murç. Murç ne kadar küçükse hazine o kadar büyüktür. Bakın görüyor musunuz? Bakın murcu gördünüz mü? Bakın burada da 2 tane var. Burada da var. Arkadaşlar Osmanlı sadrazamları savaş sırasında devletler arası yolculuk yaparken ağır yükleri koyuyorlardı. Bakın bunlar hep murç. Bakın define yeri bakın. Bakın görüyor musunuz? Hiç göremiyorsunuz bile bilin. Bakın yüzlerce. Mesela Osmanlı padişahı bir ülkeden bir ülkeye 50, 100 bin, 200 bin, 300 bin askerle gidiyor. Askerlerin maaşları var, altınları var, paraları var. Savaşı kaybediyorlar. Ganimetleri taşıyacak halleri yok. Buraya saklıyorlar geri gelmek için. Böyle işaret yapıyorlar. Ya da savaşı kazanıyorlar. Ganimetleri saklıyorlar. Yani sadece Osmanlı'nın da çok ama çok aşırı hazineleri vardır. Bakın bunlar hep hazine yeridir.
Define işaretinde gözlerin olduğu yer oda olur. Hazine yeri olur. Bakın görüyor musunuz? Bunlar tesadüf kaya işareti değil. Gördünüz mü? Ne kadar çok hazine var. Bu işareti bir dağ olarak da düşünün. Bu dağ 2 kilometre ileride bir yerde mutlaka. Dağı buldunuz ya, işte buralarında defineler var. Aynı zamanda bu bir dağdan bahsederken aynı zamanda bakın burası çok önemli bir şey. Bunu dünyada ilk defa söylüyorum bu videomda. Örneğin bu dağı bulduk. Değil mi? Örneğin bu dağı bulduk. Aynı birebir bu dağı bulduk. Dağın geldik şu gözlerinin olduğu yeri mesela kazdık, bir şey çıkmadı. Bu gözün baktığı noktaya gideceksin. Yani bu dağı buldun ya, buradaki yüzü buldun. Bu gözlerin baktığı, dağın baktığı yerde kontrol edeceksin. Yani bu bir dağ, burada bir yüz var. Yüzün tam burasına geldin. Bu gözün baktığı noktayı bulacaksın. O şekilde de işaret yapıyorlar. Yani bu 360 derece dünya kadar işaret dolu. Bakın şu hazinenin çokluğuna bakın. Yani bu dağı bulsan, dağ aynı buna benziyor. Mavi olan yerler dağın kuru dere, akan dere ya da çatlak olan bölümleri. Yani dağı bu şekilde. Dağın büyüklüğünün buradan buraya metre koyuyorsun. Kaç metre? 2 metre. 7 ile çarp. 2 kere 7, 14. Bir nokta bakın 14. 140 metre. 140 metre. Uzunluk. Dağın uzunluğu 140 metre. Peki dağın yüksekliği ne kadarmış? En yüksek nokta ile en dip yeri ölçüyoruz. Kaç metre çıktı mesela? 1,5 metre. 7 ile çarpıyoruz. Çünkü eskiden metreyle ölçmezlerdi. Adım atarlardı. O da ortalama 70-80 santim. Genelde 70 santimdir yani. 70 santim olarak hesaplayın. Bu kayayı aşağıdan yukarı ölçtük. Değil mi? Kaç santim geldi? 1,5 metre. 150 santim diyelim. 7 ile çarparsan ne olur? Bin 50 çıkıyor değil mi? 1050. Yani arkadaşlar 105 adım uzunluğu. Buradan buraya uzunluk 105 adım. Mesele yani. Yani bunda daha işaret bitmez. Daha ne işaretler var? 3 boyutlu yaparlar arkadaşlar bunları. 3 boyutlu. Yani bir taraftan bakıyorsun bir adam, öbür taraftan hafif sağdan bakıyorsun adam kartala dönüyor. Hafif soldan bakıyorsun kartal kurbağa bacağına dönüyor. Yani 3 boyutlu yaparlar. Bakın. Görüyor musunuz yüzü? Gördünüz mü arkadaşlar? Kızgın gibi böyle bir surat yapısı var. Dişlerinde sıkmış. Tıt! Bizi mi döveceksin lan? Bakın daha bitmedi arkadaşlar. Bakın işaret bitmiyor.
Bakın daha işaret bitmedi bakın. Bakın görüyor musunuz gizli gözü? Bakın görüyor musunuz? Nereye bakıyor? Bakın sanki burada sağ yanağına yatmış. Şurada kulağı olabilir. Şurada da kulağı olabilir. Şurada burun, şurada şapkası, şöyle saçları. Kayanın kahverengi yeri. Bakın her tarafı siyah. Burası kahverengi kayanın. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kahverengi olan yer yön veren yer. Bu da şapka arkadaşlar. Şöyle şapka. Bakın kaç şekile girdi işaret görüyor musunuz? Ben aslında bir bilim adamıyım arkadaşlar. Defineciliğin bilim adamı. Bakın nereye bakıyor. Böyle çenesinin üstüne yatınca sakalları şey olmuş. Görüyor musunuz? Şurada ağız olur. Bazen işaretleri tam yapmazlar. Yani tam yapmaz ki anlama diye. Çünkü çok büyük hazine saklamış. Eğer işareti çözerlerse seni öldürürler. Bu işareti yapan kişi eğer işareti başka birisi çözerse ve hazineyi alırsa işareti yapan kişiyi öldürürler. Kanun budur yani. O zaman tabii. Gördünüz mü? Sanki böyle sağ kolun üstüne yatmış bir adam varmış gibi değil mi? Bakın şu da sağ omzu. Şöyle. Eli de şuralara filan düşüyor herhalde. Şöyle sağ omuz. Değil mi? Neler neler var arkadaşlar. Büyü gibi değil mi? Define işaretleri büyü gibidir. Yani büyü diye bir şey yok da. Yani baktıkça şekiller çıkar. Birden göremezsin. Baktıkça çıkar. Kafa karıştırmak için 3 boyutlu yapıyorlar. Lan bir bakıyorsun diyorsun ki bu bir kartal. Aa kartal papaza döndü. Aa papaz tavşana benziyor. Böyle etrafında döndükçe şekiller değişmeye başlar. Yani büyü gibi bir şeydir bu define işaretleri. Onun için çözümü çok zordur. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Mesela bakın daha neler çıkacak. Siz görüyorsunuz değil mi? Şöyle yaklaştıralım adamı. Bu eşkıya işareti arkadaşlar. Nereden anladım? Ya da Osmanlı dönemine ait işaret. Şapka. Şapkalarını yaparlar. Şimdi geri aldıkça siz daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi. Yani benzetme üzerine yapılır ama yani rastgele yapılmaz, mantıklı olacak. Çizdiğin şey gerçekten doğru olacak. Yani göz olmayıp göz çizemezsin. Bakın yavaşça alıyorum daha net anlayacaksınız. Kahverengi olan yer yön verir. Dağın yönü bu adamın baktığı yön. Adamın iki gözleri kör. Sol göz kör, sağ göz sağlam. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya bir tane kayada bakın kaç tane yüz çıktı daha durun. Şimdi sağda çıkartabilecek, çözebilecek başka biri var mı? Bakın az önceki göz ne olacak şimdi bak. Hop burada bir burun. Bakın az önceki göz. Bakın az önceki göz ne oldu? Aa.
Burada bir kör göz var ama burada bir sağlam göz var. İşte bu kasa yeri. Bu dağın tam bu gözünün olduğu yer kasa yeri. Bakın burada bir ağız var. Bakın burada bir çene var. Bakın burada bir şapka var, görüyor musunuz? Aa. Bakın şurada bir kulak var. Bakın burada saç var. Bunlar saçmış. Gördünüz mü? Bunlar da saç. Buyur buradan yak. Bu neyin şapkası bu? Bir asker. Papaz olsaydı sakalı olurdu. Görüyor musunuz? Haç yok da haçı ben çiziyorum. Yani şapka çünkü Hristiyanlık sembolüne, Hristiyan askerine benziyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu kulak. Şu da saç. Bir kıza benziyor ama bu. Şövalye gibi bir şey. Dünyada bu konuda tekim arkadaşlar. Hiç kimse bir daha gelmeyecek. Benim gibi yani. İçinizden süper. Çünkü bu doğuştan bir yetenek. Allah'a aittir. Biz sadece aracıyız. Gördünüz mü? Yani bitmiyor arkadaşlar. Yapmış da yapmış, yapmış da yapmışlar. Ya neler neler var. 360 derece böyle işaretlerle dolu. Yani işin aslı olay şu arkadaşlar. Bakın gözlerin olduğu yer oda, mezar, hazine yeri olarak belirlenir. Yani olay şöyledir. Morş deliklerin olduğu yerler de hazine olarak belirlenir. Ama olay şöyle arkadaşlar. Gözler ne demek onu çok iyi anlatayım size. Bakın şimdi. Şimdi burada ne vardı? Burada bir göz vardı değil mi? Bir tane oda burada. Burada ne vardı? Göz vardı değil mi? İki tane oda burada. Burada ne vardı? Göz vardı değil mi? Bakın. Oda burada. Burada ne vardı? İki göz vardı. Oda burada. Ağız olan yer tünel olur. Burada tünel girişi var. Ağız olan yer. Bakın burada ağız yok. Ama burada ağız var. Ne var burada? Tünel var. Ağız olan yer tünel, göz olan yer. Ondan sonra nerede başka? Burada var ağız değil mi? Ağız. Ağzı nereye dek geliyor bunun? Bir saniye. Ağız tünel demektir. Ağzın dek getirdiği yer tünel anlamına gelir. Gözlerin olduğu yer odadır. Dişlerin olduğu yer tünel olur. Yani şuraya çok dikkat edeceksiniz. Bir define işaret. Şu dağ kayanın üst kısmı. Bakın şu üst kısmı. Şu üst kısmının aynen birebir olur. Bakın. Burası daha yüksek bir nokta. Bakın görüyor musunuz? Şurası hafif kahverengi. Bura böyle biraz yağlı gibi düz bir yer.
Tamam mı? Bakın şurası şöyle. Şurada şöyle bir yarık var. Burada böyle büyük bir kaya var. Bakın çok büyük bir kaya var burada. 2 tane. Bakın burası şöyle çukur. Şu alt tarafı oluyor dağın. Dağın burasında ayrı bir büyük bir kaya var. Üst tarafı şöyle bakın. Üst taraf. Şöyle. Bu ayrı bir kaya. Dağa yapışık. Gördünüz mü? Şöyle şurada dağın bir yarık var. Burası düz. Bakın burası düz bölümü. Burası üst. Dağın üstü. Dağın üst kısmı. Burası düz arkadaşlar. Bakın düz alan burası. Bakın gördünüz mü? Gözün olduğu yer nereye dek geliyor? Burası düz. Düzlük yer. Yani burası tırmanmak zor. Bakın o da burada. Şuraya gelelim. Bura böyle biraz kavisli böyle. Kavisli. Burası düz. Bakın gözlerin dek geldiği yerler de oda yerleri. Yani bu işarette gözün dek geldiği yerler oda yerleri. Anladınız mı? Dağın krokisi bu. Arka tarafının şeklini de aynı yapıyorlar. Her yönden aynı şekli yapıyorlar. Bu dağ nerede arkadaşım? Bu dağı 2 kilometre, 3 kilometre, 4 kilometre gerekirse 5 kilometre gideceksin. Bakın şu kahverengi renk, buradaki kahverengi renk olan yerde yön veren simge olur. Yani bir kayada mesela kahverengi renk burada olsaydı yönü buradaki simge verirdi. Burada zıt renk, bir kayadaki zıt renk arkadaşlar ya define yeri olur bir dağdaysa ya da yön veren nokta burası olur. O da burası. Ya bu taraf. Yön. Bu kayaya benzeyen dağ şeklini bulana kadar git. 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre git. Aynı zamanda buradaki gözlerin etraftaki vurduğu noktalara git. Bakın kaç tane define var. Hem bu dağı bulacaksın, buralarda definesini alacaksın. Hem bu işaretin şu an gizli gözlerin baktığı etraftaki vurduğu yerdeki defineler alacaksın. Yani bir tane işaret var, kaç tane define var. Hem bu bölgede define var, hem bu dağın olduğu dağın kendisinde define var. Hem de dağı bulduğun zaman dağdaki yüzün baktığı noktada define var. Yani 3 noktada define var. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Evet arkadaşlar, şimdi derinlik alma hareketini göstereceğim. Geri adım derinlik alma hareketi. Şimdi ben 5. kattayım. Bir kat aşağıda tavan var, yani bu tavan.
Şimdi tavan kaç metrekare? Şöyle durdum. 1, 2, 3, dördüncüde duvar yaptı. Bakın duvar hareketi yaptı. Yani duvar yaptı ya, bakın şimdi. Duvar yaptı burada. Tekrar geliyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüde duvar yaptı. Az önce duvar yapmamıştı. Geri gelince burada duvar mı var, metal mi var? Yapıyor. Geri geldiğin zaman duvar varsa bu hareketi yapıyor, metal varsa bu hareketi yapıyor. Hem aşağıda ne olduğunu anlıyoruz, metal mi duvar mı? Hem de net derinliği alıyor arkadaşlar. Şöyle geri adım atarken şuradan şuraya kaç santimse o kadar geri giderken ölçeceksiniz. Buradan buraya kaç santim? Sonra toplayacaksınız. Anlatabildim mi? Yani diyelim ki bazınızın bayağı adımı büyük olur. 1, 2 dedik, 3 dedik. Şöyle kaç santim ölçüp toplamı derinliği veriyor. Anlatabildim mi? Geri adım hareketi. Yani bu şekilde derinlik alma. Bu benim icadım. Adına GA hareketi koydum. Geri adım hareketi. GA hareketi. Yani geri gideceksiniz. Yani şöyle yani. Vay hayvan vay. Evin içine ayakkabıyla girmiş. Oğlum ne yapalım, biz de sosyete olduk. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Geri adım hareketi. Evet, bu da kral alan tarama. 304 kromdan. Su ve doğal kayalara gitmeyen. Ucu altınlı. Bunun ucunda altın var arkadaşlar. Bu dolu çubuk şu uç kısmında altın var. Altını koyuyoruz, sonra törpülüyoruz. Evet, geri adım hareketini öğrendiniz mi? Evet arkadaşlar, altın uçlu define çubuğumuzu şimdi yapacağız. Ucuna altın dolduracağız arkadaşlar. İkisine de eşit şekilde 24 ayar saf altın, yani has altın dolduracağız şimdi. Bir buna, ikisine de aynı oranda dolduracağız arkadaşlar. Tırnak kadar da yeter. Her birine yarım gram da yeter. Yani tırnak kadar, şu kadar altın bile yetiyor yani arkadaşlar. Fazla doldurmaya da gerek yok. Fazla doldurursan biraz daha fazla verim alırsın ama bu kadar da yetiyor zaten. Bu 24 ayar altın arkadaşlar. Şimdi sonra arkadaşlar ucuna bu kazığı çakacağız. Ve bunu kesip ispiralle törpüleyeceğiz. Su girmeyecek, havada çıkmayacak şekilde yapacağız. Evet, çubuğun ucuna çakacağımız kazığı kesiyoruz. Evet, altını koyduktan sonra 304 krom kazığı da koyuyoruz. Böylelikle ispiralle de törpüleyeceğiz. Su girmeyecek, havada çıkmayacak. Evet, böyle yavaşça törpülüyoruz. Evet arkadaşlar, altını yerleştirdik. Bunun ucuna altını yerleştirdik. Şimdi çubuk hazır arkadaşlar. Ucu hafif sivrettirdik. Gördüğünüz gibi Ümit Yaman icadı olan altın uçlu define çubuğu ya da alan taraması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun içinde de altın var ve suya doğal kayaya gitmeyen özel tozlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun içine de 24 ayar altın parçası koyuyoruz. Ve mengene ile sıktıktan sonra bunu törpülüyoruz arkadaşlar. Ki su kaçmasın, hava çıkmasın diye. Evet, su girmeyecek, hava çıkmayacak. Ondan sonra bunu şöyle alıyoruz.
iyice kapattıktan sonra telle saracağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine 300 krom telle 8 defa sıkıca sarıyoruz. Bir defa da sarsan olur ama bu telin de sinyalinden yararlanmak için hem sağlam olsun diye 8-9 kere sarıyoruz. Hem estetik bakımından güzel olsun diye. Şimdi şu şekilde kesiyoruz. Şunu kıvırıp şöyle alttan alıyoruz. Buradan çekiyoruz penseyle. Şöyle iyice sıkılaştırıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Dönsün biraz. Çevire çevire kopartıyoruz. Evet. Şimdi alttan sarıyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkı sarın ve düz sarın. 7, 8. Bir tane daha olsun 9 hadi. Evet. Burada sıkı olması, borunun sapa çok iyi yapışması gerekiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ne güzel oldu. Şu fazlalığı bir şey olmaz. Ele batmıyorsa, ele batıyorsa şöyle törpüyle alabilirsiniz. Ele batıyorsa. Ele batmıyorsa sorun değil yani. Evet. Ve kral alan tarama hazır.